Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle bu harika ipi tanıtacağım. Sevgili Hobimon gönderdiği bu Alizeli Pufi'nin yeni çıkardığı Four Line ipi o kadar güzel ki bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Alize Pufi'nin normal parmakla örülen ipi yine aynı parmakla bu şekilde tığ gerektirmeden, tığ, şiş olmadan sadece parmakla örüyorsunuz. Hiç örgü bilmeyen herkes örebilir. Sadece bu seferki gördüğünüz gibi kürklü bir ip. Geçen sene, bu sene de yine çok moda kürkler, çantalar, ipleri hepsi çok moda. Alize de yine böyle harika bir ip çıkarmış. Bakar mısınız? Dokusuna yumuşacık. Bu da bordosu. Renk olarak bir sürü renk var. Kremiydi, lacivert, pembesi. e, Bütün renkleri mevcut arkadaşlar. Ben bu renkleri tercih ettim. Bugünkü videomuzda bordoyu daha sonra çalışacağız. Bugün bununla böyle bir tanıtım için bir atkı yapalım istedim. Şöyle baktığımızda bunun renk kodu şöyle 530 arkadaşlar. Metre olarak da bakın şurada yine 100 gram 6,3 metre diye geçiyor. Bu diğer puflardan biraz daha az. Herhalde ağırlık nedeniyle. Hani alırken ona göre düşünelim. Yumağımız bir tane fazla öyle alalım yani. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Şu şekilde ucu bakın yine parmakla örülen diğerki örgüler gibi. Sadece bu kürklü. Evet, bu arada eğer balaklava çalışmak istiyorsanız YouTube'daki hem yetişkin hem çocuk için tarifim var, biliyorsunuz, balaklava tarifi. Oradan da aynı sayılarla birebir yapabilirsiniz ve çok da güzel olacaktır. Sıcacık, yumuşacık. Şimdi ben sadece atkı öreceğim. 2 tane yumağım var ve yetişkinler için 9 tane yapmıştım daha öncekinde. Bunda 8 ile başlayacağım. Böyle yani çok yoğun olsun istemiyorum boğazımda. Böyle biraz daha kibar dursun istiyorum. Şimdi ilk ilmeğimizi yine hemen kesiyoruz. Burayı açalım. Şöyle açtık. Bunu daha sonra çünkü arada saklıyoruz. Evet, şimdi 8 tane zincir çekeceğiz. İlk baştaki ilmeğimizi aldık. İkinciyi birincinin içinden geçirdik. Bu bir. Tekrar sıradaki ilmeği baştakinin içinden geçiriyoruz. 2 oldu. 2. Sıradakini geçirdik. 3. 4. 5. Sıradakini geçiriyoruz. 6. 7 ve 8. Evet, 8 tane zincir yaptık. Bu benim için yeterli. Çok kalın olsun istemiyorum. İsterseniz 9 da yapabilirsiniz. Çocuk için 7 de yapabilirsiniz. Veya bu da çocuklara da yine uygun. Şimdi bu tarafa doğru artık ilmek çıkaracağız. Şu an 8 tane zincir çektik. Şimdi birinci zinciri bu. Şurası birinci zincir. Buraya atlıyoruz. İkinciden devam ediyoruz. İşte ikinci ilmeğin şurası bakın. Zincirin arasından sıradan gelen ipi çıkarıyoruz. Tekrar üçüncü zincirin içinden sıradan gelen ipi içinden çıkardım.
3 oldu. Üçüncü zincir yaptık. Tekrar sıradaki zinciri, sıradan gelen ipimi zincirin içinden çıkardım. Tekrar sıradaki zinciri, sıradan gelen ipi zincirin içinden çıkarıyoruz. 1 2 3 4, şunla 5 oldu. 5 6 sıradakini 7, sıradaki 8. Evet. Birinci sıramızı yaptık. 8 tane. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz. Şöyle. Tekrar ilk ilmekten sıradakini, bakın sıradaki ilk ilmekten tekrar içinden geçtim. Şimdi ikinci sıraya bu tarafa doğru gidiyoruz. Sıradakini ikinciden geçiriyorum. Tekrar sıradaki üçüncünün içinden sıradakini dördüncünün içinden sıradaki beşinciden sıradakini 6 oldu. Sıradaki, yani şu sıradaki 7'den geçiriyorum. Ve 8. sıradaki ipimi 8. ipten içinden geçirdim. Evet. İkinci sıramızı yaptık bile. Gördüğünüz gibi hiç ilmekler bunda belli olmuyor. Sırf kürük, yani tüylü. Üçüncü sırada yine ilk ilmeğimiz buradaydı. Tekrar bunun içinden ilk ilmekten sıradaki ipim bu. Sıradakini geçiriyorum. Üçüncü sıraya geçiyorum çünkü. Yukarıya çıktık. Tekrar bu tarafa doğru gidiyoruz şimdi. Sıradaki ipimi ikinci ilmekten geçirdim. Sıradakini üçüncüden geçiriyorum. Yani daha önce yaptığımız puf ile yapılışı aynı. Daha tüylü olduğu için biraz dikkat istiyor. Yani arada sayın arkadaşlar. 8 tane mi diye. Hani bu atlanabilir çünkü. Artırabiliriz. Farkında olmadan şunu mesela atladığınızda bu burada kalır içeride. Bunu görmeden şununla yaparsanız bakın burada artmış oluyor. Farkında olmadan onu örersiniz. O yüzden arada böyle sayın, doğru mu gidiyorum diye. Her sıra 8 olacak yani. Evet. Üçüncü sıramı yaptık. Dördüncü sıra yine aynı. İlk baştakinin içinden hemen sıradakini çıkardım ve dördüncü sıraya geçtim. Yine sıradakini böyle hep sıradakinden devam ediyoruz. Bu şekilde benim şu an 2 yumağım var. 2 yumağım bitene kadar devam edeceğim. Evet, birinci yumağım bitene kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi ikinci yumak nasıl bağlanır, eklenir onu göstereceğim. Şimdi burada kalmıştım. Burada zaten benim ipim uzun. Bu da uzun. Eğer kısa olsaydı şurada bunu kesecektim. İpi uzatmak için bu şekilde. Ama zaten kendinden böyle uzunmuş. Bu da dediğim gibi. O yüzden de kesmeyeceğim. Direkt bağlamaya geçiyorum. Sizin eğer kısaysa ipinizi
Hemen aynı deminki gibi şuradan keseceksiniz, uzatacaksınız. Şimdi iki ipimizi bağlayalım. Tam bunun dibine bağlıyoruz. Bakın. Bunun dibi şurası. Devamı gibi devam edecek. Hiç boşluk bırakmadan şöyle düğüm atıyorum. Bir tane daha yapalım. Evet, 3 kere bağladım. Bakın hemen geçişler hemen yanında olacak. Yan yana olacaklar. Şurada bir boşluk olmayacak. Tekrar normal örmeye devam ediyorum. Bunları kesmiyorum. Arada saklayacağım. Dipten kesersek kaçma olabilir, bozulma olabilir. Şu uçları çakmakla yine yakabiliriz. Çakmağımız. Evet, şöyle uçlarını çakmakla yine de bir yakalım. Bak gayet de sağlam görünüyor. Sanki hiç bozulmayacak gibi. Yine de diyorum şöyle bir yapalım. Evet, devam ediyorum ben örmeye. Evet, ipim bitene kadar ördüm arkadaşlar. 2 yumak bitti. Şimdi artık kapatacağım ve boyu da 2 metre 20 santim oldu ve tam ölçü bence. Boyu doladığımda ideal bir boyda oldu. Şimdi burada kalan ipimizi şöyle açıyoruz. Burada 4 tane ipim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya yetmiyor 8 olduğu için. O yüzden şöyle ipimi açıyorum. Bakın bu kadar açtım. Burayı da artık kesiyorum. Şimdi kapatırken de bu ipin olduğu yerden değil, buradan başlayacağız. İlk baştakini alttakini içinden geçiriyorum. Tekrar sıradakini içinden geçiriyorum. Evet, hemen bir günde atkımızı ördük. Çok da şık oldu. Evet, 8 tane ilmeğimiz vardı. Hepsini kapattık. En son bu uzun ipini içinden geçiriyoruz. Bu şekilde tekrar bunu da şöyle aralarından geçerek ipimizi saklıyoruz. İsterseniz büzebilirsiniz de uçlarına pompon da yapabilirsiniz ama hiç de gerek yok. Zaten çok hareketli, kürklü bir ip. Evet, sonuna kadar bitene kadar içlerinden geçirdim. Ve böylece bitirmiş olduk. Bu tarafı da kontrol edelim. Bunu da yine bu taraftan da ipimizin içinden geçirip saklayalım. Evet, atkımızı bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi 2 metre 20 santim oldu. Evet, atkımızı bitirdik arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Yine bu iple bir sürü çalışma yapabilirsiniz. Yastıklarınıza çok güzel kırlent olur. Kalp yastık yapabilirsiniz. Yine etol şallar yapabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse çantalar, birçok şey yapabilirsiniz. Evet, dediğim gibi dokusu harika, yumuşacık. Evet, videomuzun sonuna geldik. İplerimizi Hobimon'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.